Bir gün uyanıp hayatınızın kontrolünün sizde olmadığını fark ettiğinizi hayal edin. Yaptığınız seçimler, sizi geride tutan korkular, insanlara tepki verme şekliniz ya da bunların hiçbiri gerçekten sizin kararınız olmasaydı Carl Jung'a göre içinizin derinliklerinde gizli bir güç var. Gölgelerde faaliyet gösteren, düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve hatta kimliğinizi siz farkında olmadan şekillendiren bir güç. Jung buna gölge benlik adını verdi. Bu sizin bastırdığınız, düşüncelerinizi, duygularınızı ve var olmadığını iddia ettiğiniz bir parçanız. Ancak asıl mesele şu ki onu görmezden gelmeniz, onun ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Aslında onu ne kadar az kabul ederseniz sizin üzerinizde, o kadar fazla gücü olur. Genç bir keresinde şöyle demişti: bilinçaltınızı bilinçli hale getirene kadar hayatınızı yönlendirecek ve buna kader diyeceksiniz. Dolayısıyla asıl soru şu: gerçekten kontrol sizde mi yoksa gölge benliğiniz ipleri mi çekiyor? Bu videonun sonunda sadece gölge benliğin ne olduğunu anlamakla kalmayacak, aynı zamanda sizi tamamen tüketmeden önce onunla nasıl yüzleşeceğinizi de öğreneceksiniz. Hiçbir şeye tepki verip daha sonra neden bunu yaptığımı merak ettiniz mi? Belki birine mantıksız bir şekilde kızdınız mı? Aniden kıskançlık hissettiniz mi? Veya nedenini bilmeden iyi bir fırsatı sabote etti. Carl Jung, bu bilinç dışı tepkilerin gölge benliğinizden geldiğine inanıyordu. Zihninizin her şeyi görmezden gelmeye şartlandığınız gizli kısmı bir keresinde şöyle demişti: bilinç dışını bilinçli hale getirene kadar hayatınızı yönlendirecek ve buna kader diyeceksiniz. Ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Gölge benlik toplumun, ailenizin veya hatta sizin çocukken reddettiğiniz tüm duygulardan, arzulardan ve düşüncelerden oluşur. Belki size bencil olmamanız söylendi. İyi insanlar, sinirlenmeyin, çok fazla istememelisiniz. Peki ne yaptınız? O duyguları bastırdınız, var olmamış gibi davrandınız. Ama sorun şu: gölgenizi görmezden gelmek, onu yok etmez, bunun yerine yüzeyin altında gizlenir, sizin farkında olmadan seçimlerinizi etkiler, başkalarını, kendinizde gizlice gördüğünüz şeyler için yargılamanıza neden olur, başarı rahatsız edici hissettirdiğinde kendini sabote etmenize neden olur, hiçbir yerden gelmiyormuş gibi görünen korkular ve güvensizlikler yaratır ve en kötü yanı, çoğu insan bunun olduğunu bile fark etmez, ama gerçek şu ki gölge benliğiniz düşmanınız değil, sizin bir parçanız ve onunla yüzleşene kadar olmaya devam edecektir. Hayatınızı perde arkasından kontrol edin. Peki gölgenizle nasıl yüzleşirsiniz? Kontrolü nasıl geri alırsınız? İlk adım, onun gerçekte ne olduğunu anlamaktır ve tam olarak ortaya çıkarmak. Üzere olduğumuz şey, Carl Jung'un gölge benliği sadece bir kavram değil. Düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve ilişkilerinizi her gün şekillendiren gizli bir güçtür. Zihninizi bir buzdağı gibi düşünün. Suyun üstündeki kısım bilinçli benliğinizdir. Dünyaya gösterdiğiniz sizin versiyonunuzdur, ancak yüzeyin altında çok daha büyük bir şey, daha güçlü bir şey yatar. Tüm hayatınızı görmezden gelmeye çalışarak geçirdiğiniz bir şey, bu gölge benliğinizdir. Ancak nereden gelir? Doğduğunuz andan itibaren çocukken neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğu öğretildi çok fazla. Ağlarsanız zayıf olmayı bırakmanız söylendi, eğer sinirlenirseniz azarlanırdınız. İyi çocuklar, böyle davranmayın. Çok fazla konuşursanız kibirli veya bencil olarak etiketlendiniz. Peki ne yaptınız? Kendinizin bu kısımlarını aşağı ittiniz. Duyguları, arzuları ve toplumun sizin olmanız gereken kişi kalıbına uymayan içgüdüleri bastırmayı öğrendiniz. Gölge benliğiniz böyle oluşur, ancak sorun şu ki bastırdığınız şey kaybolmaz. Sadece bilinçaltına hareket eder ve orada bekler ve bir gün en az beklediğiniz anda geri gelir. Sahne arkasından sizi kontrol eder, gölgenizi görmezden gelmek sizi daha iyi bir insan yapmaz, sizi anlamadıkları duygular tarafından yönetilen bir insan yapar. İşte gölgenizin sizin farkında olmadan hayatınızı nasıl kontrol ettiği, yansıtma, başkalarında kendi kusurlarınızı görme, öfkenin kötü olduğu öğretildiyse, duygularını özgürce ifade eden insanlardan rahatsız olabilirsiniz. Gizlice daha fazla özgüveniniz olmasını istiyorsanız, göze çarpan insanlara kızabilirsiniz. Başkalarında en sert şekilde yargıladığımız şeyler, genellikle kendimizde kabul etmeyi reddettiğimiz şeylerdir. Kendi başarınızı engellemek, hiç harika bir fırsat yakaladınız ve sonra aniden onu mahvetmenin bir yolunu buldunuz mu? Hiç istediğiniz şey olmasına rağmen aşkı reddettiniz mi? Hiç önemli bir şeyi ertelediniz mi? Size zarar vereceğini bildiğiniz halde, bu sizi tuzağa düşüren gölgeniz. Kontrol edilemeyen duygusal tepkiler, hiç küçük bir şey için birine çıkıştınız mı? Hiç mantıksız bir şekilde kıskançlık hissettiniz mi? İşler iyi giderken bile, hiç başarısızlıktan derin bir korku yaşadınız mı? Bu sadece kişiliğinizle ilgili değil, bu, gölgenizin kontrolü ele geçirmesidir.
Ve işte en korkutucu kısım. Çoğu insan bunun olduğunu asla fark etmez. Bu sadece psikoloji değildir. Yüzyıllardır gerçekleşmektedir. Sokrates, çok fazla soru sorduğu için ölüme mahkum edildi. Fikirleri insanları kendileriyle ilgili rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorladı ve bu gerçeklerle yüzleşmek yerine onu susturdular. Jung, gölgenin kendini rüyalarımızda gösterdiğine inanıyordu. Korkular ve ilişkiler, eğer hiç tekrarlayan bir kabus veya açıklanamayan bir korku yaşadıysanız, gölgeniz size bir mesaj göndermeye çalışıyor olabilir. Ni, gerçek doğamızı ne kadar bastırırsak o kadar kendimizi yok etme riskimizin artacağı konusunda uyardı. Buna güç verme isteği adını verdi. Kendimizin bir kısmını inkar ettiğimizde, sonunda yıkıcı şekillerde içimizden patlayacakları fikri. Gölgeniz kötü değil, sadece çok uzun. Süredir görmezden gelinen bir parçanız. Onu ne kadar bastırırsanız o kadar güçlenir. Ondan ne kadar çok korkarsanız, o kadar sizi kontrol eder. Bu yüzden gerçek soru, kontrolü nasıl geri alacağınızdır. Cevap gölge çalışmasında yatıyor. Size bir hikaye anlatayım. Michael her zaman iyi bir adam olarak bilinirdi. Nazik, uyumluydu ve her ne zaman bir çatışma olsa, her zaman başkalarını kendinden önce düşünürdü, ayağa kalktı. Birileri onun yaptığı işin kredisini aldığında geri adım atardı. Bunu önemsemezdi. İnsanlar onun nezaketine hayranlık duyuyordu ama görmedikleri şey, içinde derinlerde yükselen fırtınaydı. Michael, kızgınlık hissetti, görünmez hissetti, bencil ve saldırgan insanların hayatta İlerlediğini gördü. Kendisi ise her zaman göz ardı edilen kişi olarak sıkışıp kaldı ama bunu kendine asla itiraf edemedi. Küçük yaştan itibaren ona öfkenin kötü olduğu, kendini savunmanın bencillik olduğu, fazla hırslı olmanın kibirlilik olduğu öğretilmişti. Bu yüzden her hayal kırıklığı hissettiğinde onu gömdü. Her kıskançlık hissettiğinde onu itti. Her konuşmak istediğinde sessiz kaldı. Daha iyi bir insan olduğunu düşünüyordu ama gerçekte gölge benliği güçleniyordu. Bir gün Michael işteyken patronu haksız yere onu bir hatadan dolayı suçladı. Normalde her zaman yaptığı gibi gülümser. Başını sallar ve özür dilerdi ama bu sefer ne yaptığını fark etmeden bir şey koptu. Saldırdı. Neden her zaman böyle davranılıyor? Burada herkesten daha çok çalışıyorum ve yine de suçlanan benim, bütün ofis bitti. Sessizleşti, iş arkadaşları şok olmuş gibiydi, patronu bile geri çekilmiş gibiydi. Michael titriyordu, kalbi hızla çarpıyordu. Daha önce hiç böyle konuşmamıştı. Patronu tartışmak yerine sadece bunun nereden çıktığını söyledi. Ve o anda Michael bunun sadece bugünle ilgili olmadığını fark etti. Bu sadece işiyle ilgili değildi. Bu yıllarca bastırılmış duyguların sonucuydu sonunda. Özgürleşti, bu o gece gölge benliğinin kontrolü ele geçirmesiydi. Michael uyuyamadı. O anı kafasında tekrar canlandırdı. Bu nereden çıktı ve sonra onu vurdu, bu her zaman oradaydı, öfkesi, hayal kırıklığı, görülmek, duyulmak arzusu, tüm hayatını bunu bastırarak geçirdi, var olmadığını iddia ederek. Ama ne kadar gömerse o kadar güçlendi. Ve bugün sonunda patladı. Michael tüm hayatını farkında bile olmadan gölge benliği tarafından kontrol edilerek geçirmişti. Ama şimdi bunu gördü ve bu her şeyi değiştirdi. Michael'ın hikayesi benzersiz değil. Kaç kez aşırı bir duygu hissettin ve neden böyle davrandım diye düşündün, kaç kez birine bakıp sebepsiz yere sinirlendin, kaç kez kendine zarar verdin, tam her şey yolunda giderken, bu değil, rastgele, bu ipleri çeken gölge benliğinizdir. Ve onunla yüzleşene kadar sizi kontrol etmeye devam edecektir. Ama gölgenizle nasıl yüzleşirsiniz? Onun kontrolü ele geçirmesini nasıl durdurursunuz? Gölge benliğinizin ne olduğunu ve sessizce hayatınızı nasıl etkilediğini şimdi anladığınıza göre asıl soru, kontrolü nasıl geri alırsınız? Carl Jung, bilinçaltı kalıplardan kurtulmanın anahtarının gölge çalışması adı verilen bir şeyde yattığına inanıyordu. Ancak çoğu insanın yanlış anladığı şey şu: gölge çalışması gölgenizi yok etmekle ilgili değildir, korkularınızı, öfkenizi veya güvensizliğinizi ortadan kaldırmakla ilgili değildir, bunun yerine gölgenizi anlamak, onu entegre etmek ve bir güç kaynağına dönüştürmekle ilgilidir. Bunu şöyle düşünün: gölgeniz çalıştırılması gereken bir iblis değil, sizin anlaşılması gereken evcilleştirilmemiş bir parçanızdır. İyi, işte gölge çalışmasına 3 güçlü adımda nasıl başlayabileceğiniz, hiç sebepsiz yere sizi hemen sinirlendiren veya küçük bir şeye çok sert tepki veren biriyle tanıştınız mı? Belki başkalarındaki kibri hor görüyorsunuz. Ancak derinlerde aklınızdan geçenleri söyleyecek özgüvene özlem duyuyorsunuz, belki bencil İnsanlara tahammül edemiyorsunuz, ancak gerçekte her zaman başkalarını ilk sıraya koymak için yetiştirildiniz, kendi pahasına. Carl Jung, en büyük tetikleyicilerimizin, bastırmamız öğretilen kendimizdeki parçaları ortaya çıkardığına inanıyordu. Buna yansıtma denir, yansıtma,
kendimizde görmeyi reddettiğimiz şeyleri başkalarında gördüğümüzde olur örneğin. Birinin hırsı sizi rahatsız ediyorsa bunun nedeni, başarı istemenin bencillik olduğu öğretilmiş olabilir. Başkalarını tembellikleri yüzünden sürekli yargılıyorsanız, belki de her zaman üretken olmak ve kendinize asla dinlenme fırsatı vermemek üzere yetiştirildiğiniz birinin özgüveni sizi rahatsız ediyorsa bunun nedeni, sessiz kalmanız ve dikkat çekmemeniz gerektiği söylenmiş olabilir. Tetikleyicilerinizi belirlemeye nasıl başlarsınız? Başkalarını yargılamak yerine sizi neyin kızdırdığına, kıskançlığa veya rahatsızlığa sürüklediğine dikkat edin. Kendinize bu tepkinin benim hakkımda ne söylediğini sorun, desenleri fark edin. Hoşlanmadığınız kişiler belirli bir şekilde benzer. Rahatsız edici gerçek şu ki, başkalarında en çok nefret ettiğimiz şeyler genellikle kendimizde gömdüğümüz şeylerdir ve bu deseni fark edene kadar gölgeniz, siz farkına varmadan duygularınızı kontrol etmeye devam edecektir. Zihninizi bir ev olarak düşünün, uğraşmak istemediğiniz, kendinizin parçalarını bodruma kilitleyin, anahtarı atıp kaybolmalarını umun. Ama mesele şu ki bir şeyi ne kadar bastırırsanız o kadar güçlenir ve bir gün en az beklediğiniz anda dışarı çıkar. Gölge günlüğü tutmanın bu kadar güçlü olmasının nedeni budur. Bu, bodrum katının kilidini açma ve sonunda kaçındığınız şeyle yüzleşme sürecidir. Gölge günlüğü tutma nedir? Filtrelenmemiş düşüncelerinizi yazdığınız zamandır. Asla yüksek sesle itiraf etmeyeceğiniz düşünceler, sizi korkutan, utandıran veya rahatsız edenler. İşte nasıl yapılacağı: kimsenin yazdıklarınızı görmeyeceği sessiz bir yer bulun. Kendinize hangi duyguları bastırdığımı sorun. Aklınıza gelen her karanlık, çirkin ve rahatsız edici düşünceyi kendinizi sansürlemeden yazın. Bu duyguları itmek yerine hissetmenize izin verin. Yıllarca gömdüğünüz kızgınlığı ortaya çıkarabilirsiniz umursamazlık olarak. Gizlediğiniz kıskançlık, aldığınız her kararı gizlice etkileyen korkular ve işte gerçek gölgeniz kötü değil, bu sadece asla kabul edilmeyen bir parçanız ve onu ne kadar çok dinlerseniz onu kabul edin ve anlayın, sizin üzerinizdeki kontrolü o kadar azalır. Çoğu insan gölgeleriyle savaşmaya çalışır, öfkelenmeyi bırakmam gerektiğini veya korkularımdan kurtuldum. Ama Jung gerçek gücün reddedilmekten gelmediğini, bütünleşmekten geldiğini öğretti. Gölgeniz düşmanınız değil, sizin bir parçanız ve terk edilmiş herhangi bir çocuk gibi tek istediği kabul edilmek. Bunu şu şekilde düşünün: gölgenizi görmezden gelirseniz sizi kontrol eder, gölgenizle savaşırsanız size karşılık verir. Ama gölgenizi kabul ederseniz sonunda gücünüzü geri alabilirsiniz. Bir duygu ortaya çıktığında gölgenizi nasıl bütünleştirirsiniz? Öfkeyi uzaklaştırmak yerine onu bastırmayın. Kıskançlığı reddetmek yerine neden bunu hissettiğimi sorun. Bu gerçekten istediğim şey hakkında ne söylüyor diye sorun gölgenizle. Sanki sizin ayrı bir parçanızmış gibi konuşun. Seni görüyorum, seni kabul ediyorum. Ama beni kontrol etmiyorsun. Bu basit eylem gücü bilinçaltınızdan bilinçli zihninize kaydırır. Gölgenizin enerjisini yakıt olarak kullanın. Gölgeniz öfke içeriyorsa onu güce dönüştürün, güvensizlik içeriyorsa onu öz farkındalığa dönüştürün, korku içeriyorsa onu cesarete dönüştürün. Çünkü işte sır, gölgenizden korkmayı bıraktığınız anda sizin üzerinizdeki gücünü kaybeder. Gölge çalışması yeni biri olmakla ilgili değildir, bütün olmakla ilgilidir. Gerçek şu ki sen sadece güçlü yanların değilsin, sadece ışığın değilsin, aynı zamanda karanlığısın ve bunu bir kez benimsediğinde sonunda özgür olacaksın. Carl Jung bir keresinde bilinçaltını bilinçli hale getirene kadar hayatını yönlendireceğini ve buna kader adını vereceğini söylemişti. Çoğu insan hayatını sıkışmış hissederek aynı hataları tekrarlayarak geçirir. Aynı yıkıcı yollarla tepki verir, kendi başarılarını sabote ederler. Buna kötü şans derler, bunun benim tarzım olduğunu söylerler ama gerçek bu kader değil, şans değil, onları zihinlerinin derinliklerinden kontrol eden gölgeleridir. Şimdi bir seçeneğin var. Gölgeni görmezden gelebilirsin, yokmuş gibi davranabilir ve seni anlamadığın şekillerde kontrol etmesine izin verebilirsin ya da onunla yüzleşebilirsin, onu entegre edebilir ve onu bir güç kaynağı olarak kullanabilirsin. Karanlığını ne kadar bastırırsan o da seni o kadar kontrol eder ama ne kadar çok kabul edersen o kadar özgür olursun. Çünkü işte gerçek şu ki gölgen düşmanın değil, öz farkındalığının, özgüveninin ve dönüşümünün anahtarıdır. Yani asıl soru, kendini hangi kısmından kaçındığın, gölgen sana ne anlatmaya çalışıyor? Yorumlarda bana bildir, çünkü gölgeni anlamak, harekete geçmenin ilk adımıdır. Geri kontrol ve eğer bu videoyu içgörülü bulduysanız daha derin psikoloji, felsefe ve zihninizi şekillendiren gizli güçler için abone olun. Daha yeni başlıyoruz.